Bugün Avustralya tarihinin en karanlık, en acı sayfalarından birini aralıyoruz birlikte. Konumuz bir halkın, Avustralya aborjinlerinin kendi ana vatanlarında, evet kendi topraklarında sistematik bir şekilde nasıl yok edildiğinin hikayesi. Her şey takvimler 1788'i gösterdiğinde Avrupalıların kıtaya ilk ayak basmasıyla başlıyor. O zamanlar biliyor musunuz, aborjin nüfusunun yaklaşık 1 milyon olduğu tahmin ediliyordu. Ama sonra ne oldu? Sadece bir asır geçti. 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde bu sayı inanın trajik bir şekilde 250 bine kadar düşmüştü. Yani daha hikayenin en başında bu rakamlar bile bize yaşanacak yıkımın ne kadar büyük olacağını acı bir şekilde gösteriyor aslında. Peki bu süreci nasıl ele alacağız? Önce bir halkın nasıl yavaş yavaş yok edildiğine bakacağız. Sonra soykırım derken tam olarak neyi kastediyoruz onu tanımlayacağız. Ardından yaşanan o korkunç katliamlar dönemine, kültürel yıkım politikalarına ve son olarak da günümüze, yani bu karanlık tarihin mirasına ve devam eden tartışmalara odaklanacağız. Evet, ilk bölümümüzle başlayalım. Şunu anlamak çok önemli. Bu yok oluş bir gecede olmadı. Aksine 100 yıldan daha uzun bir süreye yayılan, adım adım işleyen sistematik bir süreçti bu. Her şey dediğimiz gibi 1788'de Avrupalıların gelişiyle başladı. Kendi yayılmacı politikaları için aborjin halkını bir engel, bir tehdit olarak gördüler. İşte bu bakış açısı zamanla kontrolden çıkan bir şiddet sarmalını ateşledi. Şimdi bu tarihi olayları doğru bir şekilde analiz edebilmek için bir duralım ve soykırım kelimesinin ne anlama geldiğini netleştirelim. Çünkü bu tanım olan biteni anlamak için bize bir çerçeve sunacak. Bakın, soykırım sadece bir halkı fiziksel olarak yok etmek değildir. Aynı zamanda onların kültürel kimliğini, dillerini, geleneklerini, yani ruhlarını da ortadan kaldırmayı hedefleyen sistemli bir eylemdir. Şimdi, Avustralya'da yaşananları tam da bu tanımın ışığında değerlendireceğiz. Ve şimdi 19. yüzyıla gidiyoruz. Yani şiddetin ve toplu katliamların artık zirveye ulaştığı o korkunç döneme. Ekranda gördüğünüz bu tablo, bunlar yaşanan yüzlerce vahşi saldırıdan sadece birkaçı, sadece buzdağının görünen yüzü. Mike Creek, Waterloo Creek, bu olaylarda aralarında kadınların, çocukların olduğu yüzlerce aborjin, Avrupalılar tarafından gerçekten acımasızca katledildi. Yani bu isimler, bu rakamlar, trajedinin boyutunu çok daha somut, çok daha çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. 20. yüzyıla gelindiğinde ise yöntemler biraz değişti gibi göründü. Artık hedef sadece bedenler değildi. Asıl hedef aborjin kültürünü ve kimliğini tamamen yok etmekti. Fiziksel imhanın yerini bu kez zorla kültürel asimilasyon politikaları aldı. İşte bu ayrım gerçekten çok kritik. Soykırımın iki farklı yüzü var burada. İlki doğrudan bedeni hedef alırken, ikincisi aborjin kimliğini ve ruhunu hedef aldı. Yani yöntemler değişse bile nihai amaç, o korkunç amaç hiç değişmedi. Bir halkı haritadan silmek. Peki bu kültürel soykırım tam olarak nasıl uygulandı? En acımasız yöntemlerden biri çocukların sistematik olarak ailelerinden zorla koparılmasıydı. Bu durum tarihe çalınan nesiller olarak geçti ve nesiller boyu sürecek derin bir travma yarattı. Bu çocukların kendi dillerini konuşmaları, kültürlerini yaşamaları tamamen yasaklandı. Peki, bütün bu karanlık geçmişin bugünkü yansımaları ne durumda? Avustralya bu ağır mirasla nasıl yüzleşiyor ya da yüzleşebiliyor mu? Şimdi odağımızı biraz da günümüze çevirelim. Bu konuda bugün bile devam eden bir tartışma var. Azınlıkta kalsa da bir görüş, yaşananların bir soykırım olmadığını, bunun sömürgeleşmenin getirdiği trajik bir sonuç olduğunu iddia ediyor. Fakat bu görüş, tarihçiler ve hukuk uzmanları arasındaki genel kanıyla ciddi şekilde çelişiyor. Bu noktayı netleştirmek önemli çünkü farklı görüşler olsa da uluslararası hukukçuların ve tarihçilerin büyük çoğunluğu Avustralya'da yaşananların soykırım tanımının bütün unsurlarını taşıdığı konusunda hemfikir. Bu yüzleşme yolunda atılan en önemli adımlardan biri ise 2008 yılında geldi. Bu tarih, Avustralya hükümetinin resmi bir tavır sergilediği gerçek bir dönüm noktası oldu. Evet, 2008'de Avustralya hükümeti yaşananlar için aborjin halklarından resmen özür diledi.
Bu şüphesiz tarihi bir adımdı, çok önemliydi. Ancak aborjinlerin çoğu için bu özür gerçek bir uzlaşma adıma yeterli bir adım değildi. Onlara göre hala çözülmesi gereken çok sayıda somut sorun var. Ve bu anlatıyı hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir soruyla noktalıyoruz. Tarihsel adaletin ve toplumsal uzlaşmanın ne kadar karmaşık olduğunu gösteren bir soru bu. Atılan resmi adımlar, dilenen özürler, bir halkın nesiller boyu maruz kaldığı bu derin yıkımı gerçekten onarabilir mi?